Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere özel günlerinize çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok da lezzetli bir pasta tarifi hazırladım. Az maliyetli ve çok da lezzetli olan bisküvili pastamızın hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak pastamın kremasını hazırlıyorum ve bunun için tencereme 7 su bardağı kadar sütümü aldım ve sonrasında üzerine 1 bardak şekeri ve 1 tane yumurtanın sadece sarısını döküyorum. Şeker ve yumurtayı ilk olarak şöyle çırpma teliyle güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi de içerisine 4 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Ununuzu bu şekilde ekleyin. Çok dolu dolu yemek kaşığı olarak eklemeyin. Unu ekledikten sonra içerisine şimdi de 2 yemek kaşığı olacak şekilde nişasta ilave ediyorum. Un ve nişastayı yine çırpma teliyle güzelce bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Mutlaka unu ve nişastayı güzelce süte yedirin ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Aksi halde pişirme esnasında ununuz ve nişastanız topak topak olabilir. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım ve şimdi ocağımın üzerine alıyorum. Sütlü krema ya da muhallebi yaptığınızda ocağın üzerine aldığınız sütü sürekli karıştırmanız gerekiyor. Şöyle alttan karıştırın ki dibi de tutmasın. Ben başından ayrılmadan sürekli karıştırarak bu şekilde kremamı koyu bir kıvam elde edinceye kadar pişiriyorum. Kremanız koyulaştığı zaman hemen altını kapatmayın. Şöyle üzeri göz göz olduktan sonra 1-2 dakika kadar daha kaynatın ve sonrasında ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Ben şimdi ocağımın altını kapattım. Şöyle kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz çok da güzel bir krema oldu. Şimdi pişen kremamı ocaktan indiriyorum ve kenara alıyorum ve ardından üzerine şöyle 1 yemek kaşığı olacak şekilde tereyağımı ve 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum. Bunları da ekledikten sonra güzelce mikserimin düşük devriyle tereyağı eriyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Muhallebilerinizde de mutlaka bu şekilde çırpma işlemi yapmanızı öneririm. Bu sayede böyle kıvamı da çok güzel olacaktır. Evet, kremamı bu şekilde çırptıktan sonra kenarda biraz soğutuyorum ve soğuttuktan sonra üzerine 1 paket krem şanti ekliyorum. İlk olarak mikserin düşük devrinde güzelce çırpıyorum. Bu arada biraz koyu bir kıvamda olduğu için de içerisine şöyle çeyrek çay bardağı kadar da süt ilave ederek 2 dakika boyunca kremamı güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam ediyorum. Bu hazırlamış olduğumuz kremayı dilediğiniz pasta ve keklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir pastacı kreması oluyor. Şimdi bunu kenara alıyorum ve sıra geldi pastamı hazırlamaya. Pastama şekil vermek için şöyle dikdörtgen bir tepsinin tabanına bir yağlı kağıt yerleştiriyorum ve sonrasında da üzerine bu şekilde ayarlanabilir dikdörtgen bir kalıp yerleştiriyorum. Ben bugün pastamı bisküvi kullanarak hazırlayacağım. Bu şekilde toplamda 4 paket bisküvi kullandım. Sizler de dilediğiniz kakaolu ya da sade bisküviyle yine bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İlk olarak bisküvilerimi diziyorum. Bu şekilde beşerli sıra halinde toplamda 25 tane bisküviyi dizdim. Bu arada sizin kelepçeli bir kalıbınız yoksa direkt düz bir tepsinin üzerine dizerek de bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Sonrasında bisküvileri ıslatmak için 1 su bardağı kadar sütü bu şekilde bir sos kabının içerisine aldım. Oda ısısında beklemiş sütümü güzelce bisküvilerin üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Sonra da hazırladığımız kremadan 2 kepçe olacak şekilde bisküvilerin üzerine dökerek güzelce spatula ile yayıyoruz. Yalnız benim telefonum ilk aşamayı çekmedi. Bu yüzden size onu gösteremedim. Bunun için de kusura bakmayın lütfen. Şimdi ikinci sıra bisküvileri de dizdikten sonra pastacı kremamı bu şekilde bir sıkma torbasının içerisine koymuştum. Sizler de varsa elinizde bu şekilde sıkma torbası kullanırsanız bu tarz pastaları yapmanız daha kolay olacaktır. Sıkma torbanız yoksa 2 kepçe olacak şekilde kremadan bisküvilerin üzerine dökerek
Sonrasında da bu şekilde spatula ile her yerine gelecek şekilde yayarak yine pastanızı hazırlayabilirsiniz. Daha pürüzsüz bir şekilde görünmesi için de bir hamur kartıyla bu şekilde üzerini düzeltiyorum. Pastamızı bu şekilde toplamda 4 kat olarak hazırlayacağız. Her katına bisküvileri dizdikten sonra sütle ıslatıp kremamızı yayacağız. Ben bu aşamaları sizi sıkmamak adına hızlandırıp geçiyorum. Sizler de her aşamayı birebir uygularsanız çok lezzetli, çok da güzel bir pastanız olacaktır. Bu arada tarifimi tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu pastayı dilerseniz çocuklarınızın doğum günü için de yapabilirsiniz ya da başka özel günleriniz için. Ben bugün kızımın yerli malı haftası için bu pastayı yaptım. Büyük küçük herkesin severek yiyeceği, lezzetli kremasıyla da çok seveceği bir pasta oluyor. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve üzeri içinde bir ganaj hazırlayacağım. Ganaj içinde bir paket kutu kremayı bir sos tavasında ısıttım. Yalnız kaynatmıyoruz, sadece ısıtıyoruz. Isınmış olan kremanın içerisine biraz bitter, biraz da sütlü çikolatayı bu şekilde parçalayarak içerisine atıyorum. Sonrasında da karıştırarak içerisinde tüm çikolatanın güzelce erimesini sağlıyorum. Bu tarz ganajları hazırladığınızda da yağ oranı yüksek olan kremayı tercih ederseniz pastanızın üzerinde donacak, daha da güzel olacaktır. Evet, bu şekilde ganajımı hazırladım ve şimdi de hazırlamış olduğum bisküvili pastanın üzerine ganajımı güzelce yayıyorum. Bisküvili pastamın her yerine gelecek şekilde çikolatalı ganajımı döktükten sonra şöyle tepsimi ileri geri sallayarak her yerine ganajın güzelce gelmesini sağlıyorum. Ve sonrasında üzerini bir streç filmle kapatarak buzdolabında en az 3-4 saat kadar dinlendiriyorum. Ben bir gün boyunca beklettim. Ertesi günde kalıptan çıkartarak süsleme işlemini yaptım. Ne kadar çok dinlenirse kıvamı da o kadar güzel olacaktır. Şimdi ertesi gün çıkarmış olduğum pastamı ilk olarak bıçakla kenar kısımlarını keserek sonrasında kalıptan çıkartıyorum. Evet, süsleme kısmı da tamamen size kalmış. Dediğim gibi ben yerli malı haftasına çocuklara yaptığım için biraz şekerlemelerle üzerine yazı yazarak süsledim. Sizler de dilediğiniz şekilde pastanızı süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.